you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir film analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugün sizlerle güzel bir filmden bahsedeceğiz. Benim sinemada izlediğim, sizlere izlemenizi tavsiye edeceğim, hafta sonu veya hafta içi gidip eşinizle, sevdiklerinizle veya kendiniz güzel bir keyifli izleyebileceğiniz bir filmden bahsedeceğim. Bu film korku filmi olacak ama yerli değil, yabancı. Genelde korku filmlerini yerli gitmeyi tercih eden birisiyim. Yerli korku filmleri benim çok hoşuma gider, daha çok hoşuma gidiyor. Ama bu sefer yerli filme gitmek istedim. O filmde kimse bilet almamış. O yüzden gidemedim. Yabancı filme gittim ama gittiğime de hiç pişman olmadığım bir filmden bahsedeceğiz. Bugünkü filmimiz Korku Seansı 4 adlı film olacak. Evet, Korku Seansı 4 yabancı bir korku filmi. 1960'larda geçen bir olayı anlatan bir film. Gerçekte yaşanmış bir olayı anlatan bir film. Film 2 saatin üstünde, biraz uzun bir film ama hiç sıkılmayacağınız, keyifli izleyeceğiniz bir film. Yine şu hatırlatmayı yapmak istiyorum sizlere. Filmi izlemeden önce arkadaşlar filmin fragmanını izleyin. Yorumlara bakın ve gelen yıldız puanına bakın. Ona göre gidin. Yorumlar güzelse, bak ben zaten yorumlara baktım. Yorumların güzel olduğunu gördüm. Ve izlemeye karar verdim. Gittim, iyi ki de gitmişim dedim. Evet, bu filmin içeriğinden biraz bahsedeceğim. Filmin konusundan biraz bahsedeceğim. Geçmiş dönemi anlatan bir film. 2 tane burada ailemiz var. Biri genç bir aile. Eş hamile. Çocukları olacak. Çocuklarının doğumunu bekliyor. Diğer bir aile ise kalabalık, 8 kişilik bir aile. Bir evde 8 kişi yaşıyorlar. Ama ailenin maddi durumu çok da iyi değil. Genç aile, bu aile Hristiyan arkadaşlar ve genç aile ayinlere katılıyor. İnsanlara burada yardım ediyor. Yardım olması için ayinlerde insanların sıkıntılarını gidermeye çalışan bir aile. Gençliğinde bu işi yapmışlar ama daha sonra emekli olup ara vermişler. Bu işlerden elini ayağını çekmişler. Emekli olduklarını duyurmuşlar. Yani genç ailemizin çocukları doğuyor ama çocuk ölü doğuyor. Burada annenin büyük isyanı oluyor. Onlar Tanrı diyor. Tanrı'ya yalvarışı oluyor. Tanrı'dan çocuğun ölmemesini, geri gelmesini istiyor ve çocuk 7 dakika sonra geri geliyor. Yani ağlamaya başlıyor ve çocuk geri geliyor. Daha sonra zaman geçiyor. Çocuk büyüyor. Diğer ailedeki çocuklar büyüyor ve yani 8 kişilik kalabalık dediğimiz aile evinde sıkıntılar yaşıyor. Bazı ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Aile evden ayrılmak istiyor ama baba maddi durumlarının çok iyi olmadığını söyleyerek evden gidemeyeceklerini söylüyorlar. Bazı sesler duyuyorlar, bazı olaylar yaşıyorlar. Evde durduk yere sallanan sandalye var, o sallanmaya başlıyor. Bebek var, kurmalı yürüyen bebekleri var. O kendi kendine yürümeye başlıyor. Kahkahalar, gülüşmeler duyuyorlar, sesler duyuluyor. Böyle sıkıntılar yaşanıyor. Diğer ailede arkadaşlar, diğer ailede biliyorsunuz kiliseye gidiyor. Kilisede bir tören düzenleniyor çocuk. Çocuklar da o törene katılıyor. Daha sonra arkadaşlar ailenin bir de diğer ailenin hani ölü doğan bebeğinde bir sevgilisi oluyor. Aile o kızlarının sevgilisiyle tanışmaya başlıyor. Daha sonra bir tane papa geliyor evlerine ve diğer bir evde sıkıntılar olduğunu falan söylüyor. Daha sonra 8 kişilik bir ailede bir doğum günü kutlaması yapılırken dede kıza hediye olarak bir ayna alıyor. O ayna başlarına musallat oluyor. Lanetli bir ayna oldu. Orada 3 tane yüz işareti var. Aynanın hani yanında şöyle şekiller olur ya arkadaşlar tahtadan. Orada 3 tane yüz oluyor. Bu yüzler aileye sıkıntı yaşatıyor. Orada da lanetlenmiş bir ayna oldu. Ayna aslında bu ama aile onun lanetlenmiş bir ayna olduğunu bilmiyor. Dede ucuza almış oluyor. Hafif bir çatlak var ama dede bu aynayı ucuza alıyor ve kızına, o torununa hediye olarak veriyor. Bu da ayna kendilerine sıkıntı yarattığı için de aile o aynayı alıp 2 tane kız var. O kızlar aynayı alıyor ama ayna bayağı ağır. Taşımakta zorlanıyorlar. Onu götürürken zorlanıyorlar. Bir şekilde aynayı arkadaşlar çöpe atıyor. Çöpün kenarına atıyorlar. Daha sonra bunlar papa daha sonra bu aileyi ziyarete geliyor. Hani diğer ölü doğan kızın ailesinin yanından gidiyor. Ya aslında papa oradan oraya hiç gitmez. Hani bir yer söylemişlerdi. Hani aklımda kalmadı.
film yabancı olduğu için bir eyaletten diğer eyalete gidiyor ama o eyaletten o eyalete de pek gidilmiyormuş. Papa oraya gidiyor. Orada Papa aileyle görüşüyor. Orada yaşananları anlıyor, görüyor ve diyor ki size yardım edecektir. Emin olun kilise size bu konuda yardım edecektir diyor. Ve baş rahiple görüşmeye gidiyor ve orada bu durumu anlatacak. Bu durumu anlattıktan sonra da aile için baş rahipten yardım isteyecek arkadaşlar. Baş papadan yardım isteyecek. Bakalım yardım isteyecek ve diyor ki emin olun büyük ihtimalle kilise size yardım edecektir diyor. Ve orada da bazı enteresan olaylar yaşanıyor. O enteresan olaylar yaşanmasından sonra Papa kendini iple asarak öldürüyor. Daha sonra bu olay olduktan sonra Papa'nın cenazesi yapılıyor. O ölü doğan bebeğin ailesi de o cenazeye katılıyor. Orada neler olup bittiğini orada cenazede öğreniyorlar. Neler oluyor, neler bitiyor burada öğreniliyor. Öğrenildikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Burada öğrenildikten sonra onlar da o olayın yaşandığı aileyi merak ediyor. Gidiyorlar aileye bakıyorlar. Çünkü aileye giderken de evlerinin etrafı polisler tarafından çevrilmiş. Kimse o ailenin evine yaklaştırılmıyor. Çünkü orada ruhani olaylar yaşandığı için kimseyi oraya sokmuyorlar. Kimsenin oraya girmesi istenmiyor ve engelleniyor. O aile giriyor çünkü onlar yani ölü doğan bebeğin ailesi tanınan bir kişi. Çünkü ayinlere katılan kişiler oldukları için biliniyorlar. Bilindikleri için onlar oraya giriyorlar ve onlar aileye yardım edeceklerini söylüyorlar. Çünkü kızları da bunu istiyor. Aileye yardım edilmesini istiyor. Bu ailenin bu sıkıntısından kurtulmasını istiyor. Hani şu soruluyor. Neden başka bir eve gitmedikleri sorulduğunda da baba şunu diyor. Maddi durumlarının çok iyi olmadığını, kendilerinin çok kalabalık bir aile olduğunu, otelde de bu kalabalıkla kalamayacaklarını, o yüzden de mecburen burada kalmak zorunda olduklarını söylüyor. Daha sonra o aynayı buluyorlar. O aynayı alıp götürüyorlar arkadaşlar. Çünkü ölü doğan bebeğin ailesi evlerinin alt bodrum katı denilen yer hani olur evlerde biliyorsunuz. O bodrum katına bütün böyle ruhani eşyaları oraya koyuyor. Orada depo ediyor. Orada saklıyor. En emanetli yer olarak oraya görüyor. Daha sonra bu aynayı da oraya götürüyorlar ve ayinlere katılan aile bu sıkıntı yaşayan aileyi kurtarmaya çalıştığı orada o arada yaşadıkları maceraları anlatan güzel bir korku filmi arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim, izlemenizi önerdiğim güzel bir film. Sizler de Korku Seansı 4 filmini izlediyseniz görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizler de Korku Seansı 4 filmiyle ilgili aklınızda kalan sorular varsa yorumlara yazın, cevaplayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirimlerini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.